Geçen hafta Basoloji isimli bir video yapmıştım. Çok beğenenleriniz oldu. Bunun için teşekkür ederim. Dünyadaki en iyi 50 bas müzisyeni konuşmuştuk. Bu benim konu başlığımdaki fikir, sanat, hikaye bölümünün sanat kısmıydı. Ve sanattan yine devam etmek istiyorum. Benim gibi biyografi film severler ekran başına. Çünkü bugün bu videoda size 8 önemli müzisyenin, grubun biyografilerinin sinemaya aktarılmasını anlatacağım. Hiçbirinde spoiler yok, merak etmeyin. Zaten bu insanlar birçoğu yaşayıp ölmüş, artık bu dünyadan gitmiş ve yaptıklarını herkesin bildiği insanlar. O yüzden pek bir spoiler olduğunu söyleyemeyeceğim. Rahat rahat izleyebilirsiniz. Bu 8 filmin içerisine belgesel türünde olanları koymadım. Ama bununla ilgili de bir şey yapmak istiyorum. Müzisyenlerin belgesel şeklinde çekilmiş maceralarını da anlatmak istiyorum. Onları önümüzdeki haftalar belki size anlatırım. İlk filmimiz Born to be Blue. 2015 yapımı Chet Baker'ı anlatan bir film. Pek uzun metraj tecrübesi olmayan Robert Badreu tarafından çekilmiş bir film bu. Ama muazzam olduğunu söylemem gerekiyor. Önce bu muazzamlığı yaratan bir kısmı açıklayalım: oyunculuklar. Benim çok sevdiğim, bir miktarda çatlak dediğim Ethan Hawke başrolü tabii ki paylaşıyor. Chet Baker'ı oynuyor. Chet Baker'ın eşi rolünde ise Carmen Ejogo rol alıyor. Bu ismi bir yerlerden hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama yine benim çok başka bir tarzda ama çok sevdiğim bir filmin önemli bir oyuncusuydu. Fantastik Canavarlar filminde Makusa'nın başkanı Serafina rolü desem belki canlanır kafanızda. Dediğim gibi spoiler vermeden çok küçük Chet Baker'dan bahsetmek istiyorum. Chet Baker çok ünlü bir caz trompetçisi ve cazın beyaz çocuğu ya da James Dean ile Frank Sinatra'nın karışımında biri diyorlar. Aslında biraz dışlıyorlar. Filmin genel havasında da göreceğiniz şey bu: dışlanmak, kabul görmeye çalışmak. O yüzden de çok etkileyici bir film. Sadece bir biyografi tadında değil, aynı zamanda çok fazla alt metni olan bir film olduğunu söyleyebilirim. Aslında cazın yavaş yavaş kan kaybettiği dönemlerde Chet Baker sahnelerde oluyor ama Stan Getz, Gary Mulligan gibi isimlerle çalışıyor. Ama amacı Bird'de çalabilmek veya Miles Davis'in gözüne girebilmek ya da Miles Davis'ten iyi olabilmek. Bu tabii ki çok zor çünkü Miles Davis, bilenleriniz elbette vardır, gelmiş geçmiş en büyük cazcılardan biri. Hatta filmde de yine buna ait sahneler var. Çok ipucu yine vermemeye çalışıyorum. Ama şunu diyebilirim: aslında filmin sonu da ortalarında da bunu çok hissediyorsunuz. Bu baskıyı Chet Baker'ın üstündeki, Miles Davis'in ve toplumun onu kabul etmesini sağlamak için aslında bir anlamda hayatının büyük bir kısmından vazgeçiyor. Uyuşturucu bağımlısı bir insan ve ölüm sebebi de bir miktar ona bağlanabilir. 88'de Hollanda'da, Amsterdam'da bir otelin penceresinden düşerek ölüyor ve gelmiş geçmiş en trajik ölümlerden biri olabilir belki. Genelde yorumlayıcı oluyor ve şöyle bir laf da vardır: Chet Baker eğer şarkıyı yorumladıysa bir daha onu coverlamayın gibi bir tabir vardır. Çünkü zirveye çıkartır. Kendi şarkıları da elbette ki var ama genelde coverlayıp, uyarlayıp şarkıları çalar. Çok ünlü olduğu şarkılar var tabii ki. I Fall in Love Too Easily, Alone Together, Time After Time muazzam şarkılardır ama beni en çok etkileyen Almost Blue şarkısı ve hayatımda da çok önemli bir yeri var. Ama asıl onu üne kavuşturan My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine. İkinci önereceğim film daha yeni vizyondan çıkan Bohemian Rhapsody. Queen'i aslında anlatıyor ama Freddie Mercury, yani solisti ve lideri diyebiliriz, onun çevresinde anlatıyor bize bu film ve gerçekten çok başarılı çekilmiş bir film. Bilmiyorum kaç Oscar kazanacak ama kazanacağından eminim. X-Men filmlerinden ve Usual Suspects, yani Olağan Şüpheliler filminden tanıdığımız Bryan Singer bu filmi yönetiyor. Özellikle çok yaratıcı olmasa da bizi çok etkileyen sahneler kullanmışlar.
Mesela Freddie Mercury'nin Live Aid konserinde yaptığı şovun neredeyse birebir kare kare alıp bize göstermişler. Nasıl göstermişler? Tabii ki tekrar çekip göstermişler. Ama orijinaline bu kadar yakın olması gerçekten özellikle minik minik detayları inceleyenler için çok etkileyici. Şunu söyleyebilirim. Kablonun rengini bile aynı yapmaya çalışmışlar. Tabii ki birebir aynısını yapmak mümkün değil ama çok güzel bir saygı duruşu olduğunu söyleyebilirim. Bu listede en fazla izlediğim film sanırım bu. The Doors. 1991'de çekildi. Platoon, Alexander, Born on the 4th July gibi çok başarılı filmleri çekmiş Oliver Stone bu filmin yönetmeni. Bu arada şunu belirtmeme izin verin. Filmlerin orijinal isimlerini mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Çünkü bazen Türkçe çevirilerinde aksamalar olabiliyor. Mümkün olduğunca sizin anlayabileceğiniz şekilde ve karışıklık olmayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Zaten genelde alt kısımda, açıklamalarda da bu filmlerin hepsini tek tek yazıyorum. Bunu da not olarak belirtmek istedim. The Doors grubunun vokali Jim Morrison'ı oynayan filmin başrolü Val Kilmer. Val Kilmer'ı çok severim ama izlediğim en iyi performansı sanırım bu filmdeydi. Ama bir de tabii ki Meg Ryan var. Onun oyunculuğunu destekleyen Pamela Curson rolünde, yani gerçek hayatta Jim Morrison'ın aşık olduğu kadın rolünde. İkisi de muazzam performanslar sergiliyorlar ve o yıllara insanları çok rahat götürebiliyorlar. O yüzden rollerinin büyüleyici olduğunu söyleyebilirim. Film, Jim Morrison'ın UCLA'deki sinema öğrenciliğinden Paris'teki ölümüne kadar olan dönemi anlatıyor. Tabii ki girişler, çıkışlar, çocukluğa giden anılar var ama genel olarak kurdukları yol Jim Morrison'ın nasıl bir rockstar olduğu. Rockstar tabiri bence çok boş kalıyor. Jim Morrison aynı zamanda bir yazar, bir şair, bir film yapımcısı. Kısa filmleri ve çektiği videoları, denemeleri çok başarılı. LA Woman ve Light My Fire gibi çok ünlü şarkıları tabii ki var. Hatta belki neredeyse bütün şarkıları birer hit olabilecek seviyede. Ama ben The End ve Break On Through to the Other Side şarkılarını çok severim. No more fancy dress, this other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family. Geldik Oscar ödülü olan Shine filmine. 1996 yapımı Scott Hicks'in yönettiği bu film o zamanlar gerçekten çok büyük bir tepki uyandırmıştı. Tepki derken bunu olumsuz anlamda demiyorum. Film David Helfgott'ı anlatıyor. Çok ünlü bir piyanist. Çok ünlü bir piyanist derken aslında gerektiği kadar ünlü değil. Bu filmden sonra biraz daha ünlü oluyor ve bu filmin bu etkisinden bahsediyorum. Gerçekten insanlara böyle bir adamın var olduğunu gösterdi. David Helfgott Türkiye'ye konserlere de geldi. Hiçbirine maalesef gidemedim. Çok büyük bir üzüntümdür. Umarım aranızdan gidenler vardır. Çünkü çok etkileyici bir piyanist. Onu Geoffrey Rush oynuyor. Zaten en iyi aktör Oscar'ını bu filmle almıştı Geoffrey Rush. Akıl hastanesinde yatmış ve piyanoyu tam anlamıyla çalabilmek için, özellikle bir besteyi tam anlamıyla çalabilmek için ömrünü vermiş, aklını vermiş bir insan. Çok etkileyici ama mutlu sonla biten hikayelere alıştıysanız Shine size göre değil. Spoiler vermiyorum, merak etmeyin ama her anından keyif alacağınıza eminim bu filmin. Romantik akımdan etkilenen biri David Helfgott ama bu romantik müzik eserlerinden biri onu akıl hastanesine taşıyor diyebiliriz. Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu. Dünya üzerinde çalan sayısı çok az olan bir piyano konçertosu ve David Helfgott buna amiyane tabirle kafayı takıyor.
Beşinci filmimizin orijinal ismi La Mom. 2007 yapımı 2 Oscar'lı bir film Edith Piaf'ın hikayesini anlatıyor. Edith Piaf'ı canlandırırken en iyi aktrist Oscar'ını da kazanan Marion Cotillard bu filmin başrolünde. Telaffuzumu lütfen maruz görün. Çok etkileyici bir telaffuz değil ama onun oynadığı filmler çok etkileyici. Midnight in Paris, Big Fish, The Dark Knight Rises, Inception gibi çok büyük yapımlarda çok önemli rollerde bulunan bir aktrist. Ve bu filmi de tabii ki bileğin hakkıyla kazanmış ve de Edith Piaf'a çok fazla benzemiş. Bunu söyleyebilirim. Ve onu keşfeden, Piaf'ı keşfeden insan rolünde de Gerard Depardieu oynuyor. Çok önemli bir müzisyen, aktör, İstanbul'da da yaşamış biri Charles Aznavour şunu söylüyor Edith Piaf için. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bütün Paris sokaklarının trafiğini bu kadar etkileyen başka bir olay görmedim diyor. Bunu tabii Edith Piaf'ın cenazesi için söylüyor. Biraz hüzünlü aslında ama insanların onu sevdiği bir gerçek. O da insanları seviyor. Hatta bir röportajı şöyle. Bu filmde de yer alan bir röportaj ama spoiler sayılmaz, emin olun. Röportajı yapan kişi Edith Piaf'a şunu soruyor. Bir kadına öğüt verecek olsanız ona ne öğüt verirdiniz diyor. Edith Piaf sevmek diyor. Peki bir genç kıza diyor röportajı yapan kişi. Edith Piaf sevmek diyor. Peki bir çocuğa yine Edith Piaf sevmek cevabını veriyor. Bu tabii ki de filmi izlediğinizde çok daha etkileyici bir sahne. Ve sırada bahsedeceğimiz filmin çok kısa bir ismi var. Ray. 2004 yapımı bu film Ray Charles'ın hayatını anlatıyor. Oscar ödüllü Taylor Hackford bu filmin yönetmeni. Aynı zamanda bu film 2 Oscar kazanıyor. En iyi aktör ve en iyi ses miksi. Çok zeki bir insan ve çok sevilen bir insan. Bütün Amerika'da seviliyor, turnelere çıkıyor ve çok büyük etkiler uyandırıyor. Zaten lakabı da Genius'tır, yani deha. Diğer lakabı da Brother Ray'dir, yani kardeş Ray. Bu zaten çok sevildiğinin ve çok zeki olduğunu kabul ettirdiğinin bir göstergesi sanırım. Onun kariyerinde şunu söylemem gerekiyor, filmde de var keza, Ahmet Ertegün etkisi. Ahmet Ertegün Atlantic Records'un sahibi. Bir Türk tabii ki. Amerika'da bir Türk ama Miles Davis, Elvis Presley, say bitmeyecek bir sürü insanın prodüktörlüğünü yapmış, onlara plaklar çıkartmış, hatta birçoğunun ünlü olmasını sağlamış bir isim. Büyük ihtimalle bunu birçoğumuz bilmiyoruz. Ama Ahmet Ertegün Amerika'da çok önemli bir semboldür. Ahmet Ertegün'ü de araştırmanızı kesinlikle öneririm. Ray Charles küçük yerlerde çalmaya başlayarak çok büyük yerlere geldi ve onun bu hikayesi sanırım hepimizi derinden etkileyecektir. Bu filmi de birden fazla kez izlemenizi öneririm. Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Yine Oscar ödüllü bir film var. Sırada Walk the Line. 2005 yapımı bu filmin bir Oscar'ı var. O Oscar'ı alan kişi de en iyi aktrist rolüyle Reese Witherspoon. Oynadığı rol de Johnny Cash'in eşi rolü. Johnny Cash'i tabii ki konuşacağız ama şu title'ı söylemem gerekiyor. Yönetmen koltuğundaki isim James Mangold. Nereden tanıyoruz peki bu ismi? Wolverine ve Logan filmlerinden olabilir. Logan özellikle beni çok etkileyen bir filmdi. Süper kahraman filminden çok daha öte bir film. Herkes bunu kabul ediyor. Ve burada bir göndermeyi şimdi sizin aklınıza getirteceğim. Logan'ı izlediyseniz ya da trailerını izlediyseniz Hurt şarkısı çalar. Johnny Cash'in Hurt'ü ve buradan da bir gönderme tabii ki var. Zaten Johnny Cash ile Logan karakteri, tabii ki biri kurmaca karakter, Logan kurmaca karakter ama bu iki karakter aslında bir anlamda birbirine de çok benziyor. İçten içe iki filmi de izlerseniz bu bağdaştırmayı yapacaksınızdır. Peki Johnny Cash kim? Johnny Cash country müziğinin efsanesi, yine bir ikon. Derin bas bariton bir sesi var ve lakabı da The Man in Black. Johnny Cash'e veda olarak eski görüntülerinin olduğu, hatta eşinin de olduğu güzel bir klip yaptılar. Hurt şarkısına çok duygusal bir
klip ve çok fazla kendi hayatına gönderme var. Onu yakından takip edenler o küçük detayları görebilecektir. O klibi izlemenizi tavsiye ederim. Ölmeden önce June Carter ve Johnny Cash karı koca olarak kendilerini oynayacak aktör ve aktristi yine kendileri seçti. Joaquin Phoenix'i ve Reese Witherspoon'u kendileri seçtiler. Bu ölmeden önce sanırım yaptıkları en duygusal şeylerden biriydi diye düşünüyorsunuz ama bir de son olarak ölümlerini söylemek istiyorum sizlere. June Carter yani Johnny Cash'in eşi 15 Mayıs 2003'te vefat etti. Johnny Cash 12 Eylül 2003'te vefat etti. Sadece 4 ay dayanabildi onun yokluğuna diyebiliriz. Filmi izleyenler anlayacaktır zaten. Johnny Cash vasiyeti üzerine kendi yaşadıkları evlerinin bahçesine gömüldü. Eşinin tam yanına. Son filme geldik. Sahneleri ve müzikleri yine çok etkileyici bir film. Get On Up. 2014'te çekildi. Filmi çeken yönetmen Tate Taylor. Birkaç uzun metraj filmi var. Çok tecrübeli değil ama filmin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Film James Brown'u anlatıyor. James Brown'u oynayan kişi de başrolde yani Chadwick Boseman. Nereden tanıyoruz diye düşünebilirsiniz. Black Panther filminden ve Avengers filmlerinden kesinlikle tanıyorsunuzdur. Blues severler için çok farklı bir yerde olan Blues Brothers filminde de rol alan aktör, müzisyen Dane Aykroyd da ona eşlik ediyor ve çok da güzel, inandırıcı bir rolle eşlik ediyor. Çok fazla vurucu şarkısı var ama birkaç tane sıralayayım arka arkaya. It's a Man's World, Please Please Please, Sex Machine, The Payback, çok ünlü şarkıları. En çok bildiğimiz ama I Feel Good ya da diğer adı I Got You. Özellikle bu dönem Amerika'da çok fazla söylendiğini düşündüğüm bir şarkıya da imza atmış ki o dönemde de zaten bu etkiyi vermek için, siyahileri bilinçlendirmek için, onları ezdirmemek için bir şarkı. Say it loud, I am black, I am proud. Ama benim sık sık dinlediğim ve en sevdiğim şarkısı Get Up Off a That Thing. Tabii ki o böyle söylemiyor şarkıyı. Tabii ki çok daha farklı bir aksanla, bir tavırla söylüyor ama onu yapabilmem mümkün değil. Ancak onu Michael Jackson yapabilir. O da maalesef aramızda değil. Tıpkı Michael Jackson'ın Smooth Criminal şarkısında Are You Okay de dediği gibi James Brown da Get Up Off a That Thing diyor. O iki şarkıyı bu şekilde birbirine bağdaştırabiliriz sanırım. Ama Michael Jackson demişken bütün hareketlerini James Brown'dan esinlenerek almıştır. Çalmış demiyorum kesinlikle ki bunu Michael Jackson da kabul ediyor. Benim için tamamen izlenilecek ve bir şeyler öğrenilebilecek bir insandın diyor James Brown'a. Ve Michael Jackson'ın temeli James Brown demek kesinlikle hiç kimseye haksızlık olmaz. İkisi de çok büyük isimler ama temeli James Brown'dur. Mikrofonu devirerek şarkıyı söylemesi, yaptığı mümkün olmayan danslar. Yani o şarkıyı söylerken o eforu sarf etmek akıl alacak gibi değil. O yüzden James Brown'un şarkıcılık kısmından öte bir dansçılığı olduğunu söyleyebiliriz ve tabii ki Michael Jackson değil sadece birçok müzisyeni, sonraki kuşakları derinden etkilemiş bir funk, soul, R&B sanatçısı. Evet, beni en çok etkileyen müzik biyografisi kategorisindeki filmlerden bazılarını saydım. Bu 8 film benim tekrar izleyebileceğim ve sıkılmayacağım, tam tersi içlerinde farklı şeyler keşfedebileceğim filmler. Sizlere de eğer izlemediyseniz bu filmleri izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet, her pazartesi bu kanala bir video yüklüyorum ve bu benim hayatımda etkilendiğim ya da merak ettiğim, öğrenmek istediğim, araştırdığım konular üstüne oluyor. Fikir, sanat, hikaye biliyorsunuz konu başlığımız ve bu başlıklarla ilgili oluyor. Eğer beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve son olarak tabii ki hem içerikleri desteklemeniz için hem de takip edebilmeniz için abone olmayı muhakkak unutmayın. Şimdiden izleyeceğiniz filmler için keyifli seyirler, dinleyeceğiniz müzikler için keyifli dinlemeler.